Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir. Hande Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de ortodontik tedavi gören bir hekim olarak bu soruları soruyorum. Yetişkinlerde ortodontik tedavi yapılabilir mi? Ki ben yapıyorum şu anda. Yetişkinlerde ortodontik tedavi yapılabilir. Halk arasında genellikle sadece çocuklar ortodontik tedavi görür gibi bir kanıksama oluşabiliyor. O yüzden bu konu çok önemli. Yetişkinlerde de uygulayabiliyoruz. Yetişkinler kendilerine sıra anca geldiğinde tedaviye başlamayı tercih ediyorlar. Aslında ortodontik tedavi yetişkinlerde de mümkün. Peki neden erişkinler ortodontik tedavi görür? Diş bozukluklarımız varsa, temizlenemeyen alanlar varsa, özellikle alt çenede diş taşlarımız çok birikiyorsa çapraşıklık sebebiyle, kapanış bozukluklarımız varsa, arka bölgelerde dişlerimiz olması gerektiği gibi anahtar kilit gibi oturmuyorsa, iskeletsel bozukluklarımız varsa, çene öndeyse, arkadaysa, diş kayıplarımız varsa, yıllarla beraber meydana gelmiş olan diş kayıplarımız varsa ortodontik tedavi görmemiz uygundur. Peki yetişkinlerde uygulanan ortodontik tedavinin çocuklarda görülen ortodontik tedaviden farkı var mıdır ve varsa nedir? Aslında teknikler genel olarak benzer olmakla birlikte tedavi planlamalarımız değişiyor. Çocuklarda uyguladığımız tedavilerle. Yetişkinlerde uyguladığımız sistemler değişebiliyor. Darlık varsa çene darlıklarına yönelik yaptığımız tedaviler değişiyor ama hepsinin bir çözümü var elbet. Çocuklarda daha kolay yöntemlerle çözüm elde edebilirken yetişkinlerde darlıksal durumları daha invaziv yöntemlerle tedavi etmek durumunda kalabiliyoruz. Ya da iskeletsel ankraj mekanizmalarımız, destek mekanizmalarımız değişebiliyor. Diş hareketini hızlandırıcı yöntemlere başvurmamız gerekebiliyor. Ya da arkadaki dişlerin öne gelmesini engelleyecek farklı yöntemler kullanmamız gerekebiliyor yetişkinlerde. Ama sonuç olarak yetişkinlerde uyguladığımız genel yöntemler metal ve şeffaf yöntemler olarak değişiyor. Şeffaf plaklarla uyguladığımız yöntemler. Tedavi içeriğinde bize yardımcı olan yöntemlerdir bunlar. Metal tedaviler ya da şeffaf plaklarla uyguladığımız yöntemler. Siz de bir şeffaf plak hastası olarak yetişkinlerde durumun biraz daha yavaşlatılmış ama daha konforlu hale getirilmiş olduğunu, belki şeffaf plaklarda daha rahat olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Bu yöntemler dışında alternatifler var mı? Yani şeffaf plaklar Şeffaf ve plaklar, braketler dışında. tabii şeffaf plaklar, braketler, dişlerin içinden uyguladığımız lingual yöntemler, ortognatik cerrahi, yani erişkinlerde tedavi içeriklerimiz aslında çene darlığı ya da iskeletsel bozuklukları tedavi ettiğimiz ortognatik cerrahiler, dişsel kapanış bozukluklarını tedavi ettiğimiz metal ya da şeffaf plaklı tedaviler ve bu alternatifleri yine ortognatik cerrahi hazırlığında da kullanabiliyoruz, metal ve şeffaf plak yöntemlerini. Buna muadil olarak diş hareketini hızlandırmak için kullandığımız yöntemlerden biri limitli hasta grubunda uyguladığımız daha invaziv yöntemler, dişin hareketini hızlandırmak için kemiklerin arasında kesi yaptığımız piezo cerrahisi yöntemleri, ama sadece gerekli koşullarda uyguluyoruz. Peki şunu soracağım. Mesela çocuklarda çene darlıklarında ya da çene geriliklerinde 6-8 yaşında çocuk geldiğinde bu tip problemleri ortodontik tedaviyle çözebileceğini söylemiştiniz. Erişkinlerde bu mümkün olabiliyor mu? Erişkinlerde de bu problemleri çözebiliyoruz ama ya cerrahi destekli ortognatik cerrahi işlemleriyle, sarpe dediğimiz ya da marpe dediğimiz yöntemlerle genişletme yapabiliyoruz. Parçalı cerrahiler uygulayabiliyoruz. Erişkinlerde üst çene kemik yapısı tamamlandığı için, oluşumunu tamamladığı için uyguladığımız yöntemler eğer genişletme içerecekse mecburen cerrahi destekli olmak durumunda kalıyor. Genişletmenin kısmı bu. Ama onun dışında erişkinlerde de çocuklarda elde ettiğimiz gibi kapanış ilişkilerini tamamlayıp düzenleyebiliyoruz tabii ki. Ama erişkinlerde burada hastanın şikayeti önemli. Her hasta büyüme gelişim tamamlandıktan sonra ideal tedaviyi elde edemeyebiliyor. Sınırlarımızı doğru belirlememiz gerekiyor. Erişkinlerde bazen örtbas etme yöntemleri, compromise yöntemlere başvurabiliyoruz. Bu yöntemlerin sebebi hasta şikayetini ortadan kaldırmaktır. Yani hastamızın şikayeti iskeletsel bozukluğu olabilir ama hastamızın şikayeti eğer çapraşıklığın giderilmesi ise, kapanış ilişkisinin iyileştirilmesi ise, daha iyi diş ısırması sağlamasıysa, bu gibi problemleri erişkinlerde daha kısa yöntemlerle ama idealine erişmeden tamamlayabiliyoruz. Erişkinlerde gözden kaçan altyapısal problemlerden bir diğeri eklem problemleridir. Yani hasta eğer tedavisini ertelediyse, çocuk dönemde bir şekilde tedavi olamadıysa bir sebeple ya da gözden kaçtıysa, bir ortodonti uzmanı görmediyse,
Kapanış bozukluklarımız, çenemizle ilgili sıkıntılar bize eklem problemi olarak geri dönebiliyor. Bu problemlerin erken dönem müdahalesini tercih ederiz ama ileride hasta bize geldiyse de en azından önleyici yöntemlerle alt çene ekleminde bir problem varsa bunu tedavi edip diş kapanış ilişkimizi ona göre yönlendirebiliyoruz. Bu da yine erişkinlerde çok sıklıkla uyguladığımız yöntemlerden biri. Peki şimdi az önce şeyden bahsettiniz. Üst çene darlıklarını genişletebiliyoruz dediniz. Bunun için ağız içinden bir takım uygulamalar ya da kemiğe yapılmış bir takım kesilerle gevşetme yöntemleri. Alt çenede genişlik ya da darlık varsa bu da mümkün mü? Alt çenede genişlik varsa burada tomografi ölçümlerimizi değerlendirmek gerekiyor. Alt çene darlığı dişin konumuna bağlı bir darlık mı, kemikteki bir darlık mı? Yine aynı şekilde alt çenenin genişliği dişin konumundan kaynaklanan, yani devrilmesinden kaynaklanan bir genişlik mi, yoksa kemiğin konumundan mı kaynaklanıyor? Bunun ayırdına varmak gerekiyor. Alt çene genişletmeleri çok sıklıkla tercih ettiğimiz yöntemler değildir. Daha çok üst çene genişletmelerini tercih ediyoruz ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Alt çene peki genişletme değil, daraltma mümkün mü? Dişin konumundan kaynaklanıyorsa evet, daraltılabiliyor. Şimdi ortodontik tedaviyle mesela dişlerin köklerinin ulaştığı bir mesafe var. Yani çene kemiğini düşünün ki çene kemiği işte 4 santim ya da 3 santim yükseklikte bir kemikten bahsediyoruz ve dişler bunun neredeyse %30-40'ını, hatta Evet. %50'ye yakınlık bir kısmını aslında içeriyor. Evet. Ve o plandaki kemik Mesafesi. mesafeyi de siz değiştirebiliyorsunuz. Evet. Peki daha alttaki mesafeleri değiştirmek mümkün olabiliyor mu? Aslında burada sorunuz sanıyorum iskeletsel olarak dikey yönde mesafeler yetersizse Evet. bu mesafelerde oynama yapabiliyor muyuz? Evet, Evet. yapabiliyoruz. Özellikle mesela erişkinlerde gülerken dişleriniz görünmüyorsa ama hastamız dişlerinin görünmesini istiyorsa Evet. ve bu bir Tam- estetik bozukluksa Evet. bu hastanın şikayeti ise evet, buna müdahalede bulunabiliyoruz. Bazen ölçümlerimiz sonucunda eğer dişin kemik içindeki mesafesi yeterliyse, yani kök mesafesi yeterliyse onu bir miktar uzatarak ya da cerrahi içerikli yöntemlerle kemiği sarkıtarak dişleri daha görünür hale getirebiliyoruz. Burada problem kemikten mi dişten mi kaynaklanıyor'nun ayırdına varmak gerekiyor. Tabii ki yüz oranlarımızı göz önünde bulundurarak. Diş kapanış ilişkimizi iyileştirmek istiyoruz ama diş kapanış ilişkimizi iyileştirirken eğer dişlerimizin görünürlüğünde de düzeltim elde etmek istiyorsak o zaman problemin durumuna bağlı olarak ya dişleri uzatıyoruz ya kemikte hareket elde ediyoruz. Dişleri nasıl uzatıyoruz? Ortodontik tedaviyle Evet. dişleri uzatabilme şansımız var. Kökün kemik içindeki mesafesi yeterliyse, sınırlarımızı doğru belirleyerek, çünkü kelimeleri çok seçerek söylüyorum. Evet. Sonra hastalarımız bize geldi, benim dişlerimi neden uzatamıyorsunuz diyebiliyorlar çünkü. Sınırlarımızı doğru belirlediğimizde, kök mesafemiz hastamızın kökleri yeterliyse, diş görünürlüğünü bir miktar arttırabiliyoruz. Ya da dişlerinizi dizdiğimizde diş eti estetiğini de onunla beraber düzenleyebiliyoruz diş hareketiyle. Diş hareketini nasıl elde ediyoruz? Ya metal tedavilerle ya şeffaf plaklarla ya da kapanışımızı tamamen düzelttiğimiz ortodontik cerrahilerle. Peki şimdi az önce görünürlüğü arttırmak için dişi uzatmak, Evet. dişi gömmek mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İllüzyonmuş gibi oluyor değil mi? Her Evet, şeyi yapabiliyoruz. evet, evet. Aslında evet öyle, sınırlar dahilinde. 2 milimetreliğe yakın mesafelerde evet oynamalar yapabiliyoruz. Ama eğer hastamızda üst çene boyutu fazlaysa, yani diş eti görünümümüz fazlaysa, çoğunlukla bir grup hastamız da bu sebeple gelir. Diş etlerim çok görünüyor, bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Nasıl kaldırıyoruz? Özellikle erişkin hastalarda bunu. Limitlerimizi belirleyerek 2 milimetreyi aşan mesafelerde ya iskeletsel ankraj yöntemleri kullanıyoruz. Vidalar yardımıyla bir miktar daha yukarıya alabiliyoruz. Ya da yine daha fazlaysa ortodontik cerrahiyle evet kemik mesafesini azaltabiliyoruz. Ya da hastada aslında aktif kaslar varsa o zaman yüze uygulanan, biz yapmıyoruz ama meslektaşlarımız yapıyorlar, uygulanan botoks işlemleriyle kas aktivasyonları azaltılabiliyor yine yüzde. Yani diş eti ve dişle ilgili görünürlüklerde oynamalar uygulanabiliyor. Yani ben şunu anlıyorum. Aslında ortodontik tedavi sadece diş çapraşıklarını düzelten bir şey değil. Kesinlikle. Beraberinde dişleri sarkıtmak, Evet. gömmek, Evet. görünürlüğünü daha fazla artırmak, Bir dişi bir yerden başka bir yere hareket ettirmek. hareket ettirmek. Mümkün. Aslında yani diş hekimliğinin gelmiş olduğu bence en önemli nokta yani. Çünkü günümüzde protez
lerle yapılan pek çok tedavi aslında dişlerinize zarar vermeden, kaybetmeden ortodontik bir şekilde iyi planlanması. Biraz zaman alıyor ama Evet, kesinlikle. Yani ortodontik tedavide dişi hareket ettirdiğinizde, ortodontik tedavi bence diş hekimliğinin altyapısını düzenleyen ana bilim dalı. Evet. Biz dişi bir yerden başka bir yere getirdikten sonra sağlıklı pozisyonda, kemik içinde, sonrasında yapılan estetik restorasyonlar, dolgular, laminalar, protetik restorasyonlar hem daha sağlıklı hem daha uzun ömürlü oluyorlar. yani kısacası diş mimarisi desek abartmış olmayız herhalde. Teşekkür ederiz, bence de sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Bugünkü program konumuz ortodonti uzmanı Doktor Hande Biçeroğlu Demir idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.